Sevgili takipçilerimiz, şimdi Ayasofya'dayız. Sizlere Ayasofya'nın ilk yapıldığı, Romalılar döneminde yapıldığında inşa edilirken yapılan bazı yapısal problemlerinden bahsedeceğiz. Biz onları miras aldık ve günümüzde Ayasofya'nın yamuk sütunlar var mesela. Ve kubbe mesela tam bir daire değil, elips. Neden bu hale geldi? Romalıların yaptığı yapısal problemlerden sizlere detaylı bir şekilde bu videomuzda bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet, şimdi Ayasofya'nın içerisindeyiz. Sizlere Ayasofya'nın ilk Romalıların yaptığı yapısal hatalardan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi kubbe, elips, yamuk sütunlar var. Bunlar neden oldu? Yapı neden deformasyona uğradı? Onlardan bahsedeceğiz. İlk önce şunun bilinmesi lazım. Ayasofya'nın öncülü ve sonrası olan bir yapı değil Ayasofya. Ondan önce bir yapı yok bunun gibi. Ondan sonrası da olmadı. Ve o yüzden de büyük bir yapı yapmak istediler ve bazı problemlerle karşılaştılar. Şimdi kamerayı ben çevireceğim. Biraz da öyle anlatacağız. Şimdi yukarı doğru bakıyoruz. Burada kubbeyi görüyoruz. Şimdi ve yanında da yarım kubbeler var. Şunları göstereyim ben. Bu yarım kubbeler, bir tane de bu tarafta var yarım kubbe. O yarım kubbe de burada gözüküyor. Şimdi Romalılar bir bazilikal planlı yapmak istiyorlar yapıyı. Neden? Çünkü burası sonuçta ilk yaptıkları dönemde bir kilise. Ve kilisede cemaat içeri girecek ve öne doğru yürümesi lazım. Bazilikal planlı bir yapı yapmak istedikleri için yukarıdaki büyük kubbenin gösterdiğim gibi doğusuna ve batısına yarım kubbeleri yapıyorlar. Fakat kuzeye ve güneye, işte şurada göstereyim onu da, buraya da kuzeye ve güneye yarım kubbe yapmıyorlar. Şimdi böyle yaptıkları için, yani dediğim gibi bazilika planlı yapı yapmak istiyorlar. Bizim camiler gibi olsa, mesela kare planlı olsa bu olmayacak. Fakat bazilikal planlı bir yapı yapmak istedikleri için doğuya ve batıya kubbe yaparken, yarım kubbe yaparken kuzeye güneye yapmıyorlar. Ve bu yüzden de yukarıdaki büyük kubbe yavaş yavaş zamanla sağa ve sola doğru, kuzeye ve güneye doğru açılmalar yapıyor. Çünkü dört başı mamur değil. Yan taraflardan, dört taraftan da yarım kubbeyle desteklenmiyor ve çok yüksek, bir kere 32-33 metre civarı çapının olduğu söylenir ve elipstir. Elips olmasının sebebi de aslında bu yarım kubbelerdir. Yani yarım kubbeleri yan tarafları yapmamalarıdır. Yarım kubbeleri yapmayınca neler yapmışlar? Şimdi sağ tarafta görüyorsunuz. Şurada göstereyim onu da. Şuralarda pencereler var. İşte burası timpanon duvarları. Hemen onun altında galeri var. Galeri katı. Burada tonozlar, kemerlerle yapıyı kuzey ve güneyden kemerlerle ve işte timpanon duvarlarıyla desteklemeye çalışmışlar ve bu da yetmemiş. Zamanla yukarıdaki büyük kubbe sağa ve sola doğru, kuzeye ve güneye açılmalar yaptıkça ne yapmışlar? Dışarıdan da masif ağırlık kuleleri yapmak zorunda kalmışlar ve Semavici hocamızın da dediği gibi yapı o yüzden de biraz burada dediğimiz gibi ağırlık kulelerini yapmasalardı belki yapı çok daha güzel gözükecekti. Şimdi bundan dolayı yukarıdaki yapının kubbenin elips şeklinde olduğu söylenir. Dediğimiz gibi 31 metre ile 33 metre çapları arasında değişir yukarıdaki büyük kubbe. Tabii böyle büyük bir kubbeyi oturtmak için böyle bir çözümde bulmuşlar fakat zamanla olmamış. Şimdi başka bir problem daha var. Bu problem nedir? Şimdi şurada göstereyim onu da. Burası mesela nedir? Yukarıdaki kubbeyi taşıyan fil ayakları dediğimiz, işte Osmanlı camilerinde fil ayakları. İşte bir tanesi burada. Birisi karşıda sütunların burada gözüküyor. Şimdi bu fil ayaklarını da tepedeki büyük kubbeyi taşıyan 4 tane ayak bu. Şimdi bu ayakları da bir plan da vereceğim ben burada sizlere. Ayakları da tam olarak simetrik yapmadıkları için, ki burada özellikle burada vurgulayacağım ben o planda simetrik olmadıklarını, bu gösterdiğim payelerin, ayaklar dediğimiz payeler, bu payeler simetrik olmadıkları için bizim Osmanlı camilerindeki kare, yuvarlak veya kareye yakın payeler olmadıkları için, simetrik olmadıkları için de sismik hareketlerde, deprem hareketlerinde yukarıdaki kubbe sağa sola esnediğinde bunlar yüz ölçüm olarak da
sonuçta bir değiller. Sağa sola daha dengesiz esniyorlar ve yapının işte deformasyonuna, işte o size gösterdiğim ilk başta da burada birkaç bir fotoğrafını, videosunu da veririz. Bazı sütunların yamulmasına sebep oluyorlar ve kubbenin işte elips olmasına da bu da sebep oluyor. Şimdi başka bir durum daha var. Şimdi bu da tam karşımızda oluyor. Şöyle söyleniyor. Tralesli Antemios Miletoslu Isidoros tarafından 6. yüzyılda Justinianus'un emriyle başlatılıyor yapı. Belki de deniliyor bir plan değişikliğine gidildi yukarı kata çıkıldığında. Çünkü alt kat var, bir de yukarı kat var, galeri katı, onu da göstereyim. Şurası galeri katı burası. Şimdi galeri katındaki sütunlara dikkatli bakın ve alt kattaki sütunlara dikkatli bakın. Sütunların birbirine tutmadığını göreceksiniz. Bunun bir fotoğrafını da ben yakından vereceğim sizlere. Yukarıdaki sütunların aslında mimari açıdan mimarlar varsa aramızda çok iyi bilirler bunu. Doğrusal olarak yükün aşağıya tam olarak getirilmesi gerekir. Fakat burada sütunlar birbirini tutmazlar. Sütunlar yukarıdaki küçük sütunlar alttaki büyük sütunlara tam denk gelmedikleri için burada bir probleme sebep olmuştur Ayasofya'da. Bu da söylenir. Zaten planda yine belirteceğim bunu. Ayasofya'nın planına baktığınızda içeri girdiğinizde kapılara dikkatli bakın. Dış narteks ile iç narteks, onu belirtebilirsek burada yapacağım. Kapılar da birbirini tutmazlar. Şu da söylenir, belki de denir. İkinci yapılırken bir plan değişikliğine gidildiği söylenir Ayasofya'nın. Özellikle işte bu 6. yüzyılda yapıldığında dediğimiz gibi karşımızdaki işte timpanon duvarları duruyor. O doğu ve batıdaki kubbelerin desteklemek için yaptıkları. Tabii de zamanla ne olacaktır? Kubbede de bazı problemler çıkacaktır. Genç Isidoros gelecektir. O kubbeyi yeniden inşa edecektir. O kubbenin, yukarıdaki kubbenin genç Isidoros yaptığında biraz daha yüksek kasnaklı olduğu düşünülür. Fakat son yapılan çalışmalarda Hasan Fırat Diker hocamız da burada çalıştı. Ondan da çok şeyler öğrendik. Belki de günümüzdeki gibi bir kubbe olduğu söylenir. Sizlere Ayasofya'nın yapısal problemlerinden, ilk yapıldığında Romalıların yaptığı yapısal problemlerden bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.